Ajax Mika Götze sonrası için onu değerlendiriyor. Kulüp Brugge cephesinde Christos Zolis sonrası düşünülen isimlerden biri. İki büyük kulübün aynı sol kanat oyuncusuna yönelmesinin sebebi yalnızca hız ya da birebir değil. Sternberg çizgiden içeri geldiğinde ara pas çıkarabiliyor. Topu taşıdıktan sonra arkadaşının koşusunu görebiliyor. Ve ceza sahasına yaklaştığında sağ ayağının içiyle uzak direği ciddi şekilde tehdit ediyor. Türkiye'den izleyenler için de aslında tamamen yabancı bir isim değil. Genk'te bugün Beşiktaş forması giyen Ohile takım arkadaşıydı. Ve A takım yolculuğunun önemli bölümünde bugün Samsunspor'u çalıştıran Torsten Fink ile çalıştı. Üstelik Ajax'ın Götze sonrası listesinde daha önce kanalda analiz ettiğimiz Oscar Spit'in Nisater de var. Peki ikisinden hangisi Ajax için daha doğru profil? Videonun sonunda kendi fikrimi de belirteceğim. O zaman hadi gelin analize geçelim. Sternberg'i sadece sol çizgide birebir arayan bir kanat oyuncusu gibi izlediğinizde, bence profilinin en ayırt edici taraflarından birini kaçırıyorsunuz. Çünkü merkeze veya iç koridora yaklaştığında ilk düşüncesi her zaman topu biraz daha taşıyıp aksiyonu kendi bitirmek değil. Başını kaldırabiliyor ve savunma hattının arkasındaki koşuyu aramaya başlıyor. Üstelik burada tek bir tip pastan da bahsetmiyoruz. Ters kanattaki boşluğu uzun topla bulabildiği gibi iki savunmacının arasındaki çok daha dar bir koridora da oynayabiliyor. Özellikle geçişlerde pası arkadaşının ayağına değil, hızını kaybetmeden devam edebileceği noktaya bırakması bence önemli bir detay. Çünkü topu doğru oyuncuya vermekle hücumun hızını bozmadan vermek aynı şey değil. Sternberg'in yaratıcılığı yalnızca final pasında da ortaya çıkmıyor. Bazı pozisyonlarda oyunun yönünü tek pasla değiştirebiliyor. Bazılarında ise topu önce taşıyıp rakibi kendi üzerine çekiyor. Savunmanın dizilişi değişmeye başladığında açılan koridoru fark edip pasını o anda çıkarıyor. Bu yüzden driblingiyle pas yeteneğini iki ayrı özellik gibi değerlendirmemek gerekiyor. Birini kullanarak diğerini alan hazırlayabiliyor. The Transfer Flow'un Arsenal oyuncusu Eze tipi oyuncuları aradığı çalışmada Sternberg'e yer vermesi de biraz buradan anlam kazanıyor. Burada onu Eze ile aynı seviyeye koymuyoruz. Ama sol taraftan başlayıp merkeze geldiğinde yalnızca şut aramayan, hücumun yönünü değiştirebilen ve son pası da üretebilen bir oyuncu profili gerçekten var. Burada Sternberg'in koşusundan çok topu aldıktan sonraki kararına dikkat edin. İki stoperin arasından çapraz koşuyla savunma arkasına çıkıyor. Ama pas biraz yavaş kalınca açı kapanıyor. Bu noktada bütün savunma Sternberg'e yönelmiş durumda. Kendisi dar açıdan zorlamak yerine başını kaldırıyor ve soldan penaltı noktasına gelen koşuyu fark ediyor. Savunmayı üzerine çekmişken topu tam o boşluğa bırakıyor ve pozisyon asistle sonuçlanıyor. Sternberg ceza sahasına yaklaştığında en sık başvurduğu vuruş şekli sağ ayağının içiyle uzak direği aramak. Özellikle sol taraftan içeri geldiğinde vücudunu bu vuruşa hazırlaması oldukça doğal görünüyor. Topu çok fazla ayağının altında tutmadan açıyı bulduğu anda plaseyi çıkarabiliyor. Ve bunu hem ceza sahası içinden hem de yayın çevresinden deneyebiliyor. Kanalda daha önce videosunu yaptığımız işen ferrah kadar net, neredeyse otomatikleşmiş bir plase kalitesinden bahsetmem. Ama Sternberg de bu vuruşta başarılı. Özellikle uzak direği gördüğünde topa güç vermekten çok köşeyi seçmeye çalışması onun bitiriş karakterini belirliyor. Şimdilik repertuarının çok geniş olduğunu söylemek zor. Farklı bölgelerden şut çıkarabiliyor. Ama tercih tekrar tekrar aynı noktaya dönüyor. Sağ ayak içi ve uzak direk. Bu yüzden Sternberg'in şut profilinde çeşitlilikten çok güvendiği bir bitirişi düzenli şekilde tekrar edebilmesi öne çıkıyor. Burada Sternberg'in süratinden çok topu ayağına ne kadar yakın tuttuğuna dikkat edin. Topu aldığında 3 savunmacının arasında ve geniş bir kaçış alanı yok. Büyük dokunuşlarla çıkmaya çalışmak yerine kısa kısa temaslarla topu koruyup merkeze doğru ilerliyor. Bu sayede savunmacılar hamle yapacak net bir an bulamıyor. Yayın üzerine geldiğinde karşısına dördüncü oyuncu çıkıyor. Sternberg bu kez onu da merkeze doğru yapacağı küçük dokunuşla ters ayakta yakalıyor ve aslında şut açısını tamamen kendisi oluşturuyor. Sonrasında ise bir önceki bölümde konuştuğumuz o tanıdık vuruş geliyor. Sağ ayak içiyle uzak köşe. Kaleci dokunmasına rağmen top direkten içeri giriyor. Burada benim için asıl kalite gol değil. Dar alanda topu kaybetmeden 4 ayrı savunmacı arasından kendi vuruş penceresini yaratabilmesi. Sternberg'in birebirlerini değerli yapan taraf yalnızca rakibin yanından çıkabilmesi değil. İlk oyuncuyu geçtikten sonra aksiyonun devamında ne yapacağına yeniden karar verebiliyor. Çalımı pozisyonu kendi başına bitirmesi gereken bir hareket gibi görmüyor. Özellikle sol tarafta rakibi karşısına aldığında küçük yön değişimleri ve step over'larla kendisine yarım metre yaratması yeterli olabiliyor. O alan açıldığında kafasını tekrar kaldırıp ceza sahasını kontrol ediyor. Önünde orta açısı varsa ortayı, merkezde bağlantı varsa pası tercih edebiliyor. Bu bence Sternberg'in teknik profilinde önemli bir ayrıntı. Çünkü top hakimiyeti sadece rakip eksiltmeye hizmet etmiyor. Savunmacının dengesini bozup bir sonraki pas için daha temiz bir açıda oluşturuyor. Şu kesitte ise bunun bir başka versiyonunu görüyoruz. Rakipleri üzerine çektikten sonra topu merkezde paylaşmayı seçiyor. Hemen oyundan çıkmak yerine tekrar pozisyona dahil oluyor. Yani Sternberg'in birebirleri çoğu zaman tek başına bir gösteri değil. Rakibi geçmesi hücumun devamındaki ikinci kararı için alan yaratıyor. Burada Sternberg kendi yarı sahasından çıkarken art arda 3 farklı müdahaleyle karşılaşıyor.
İlk rakibin ağırlığını bir tarafa verdirip yön değiştiriyor. İkinci müdahalede top biraz açılsa da teması kaybetmiyor. Ve üçüncü oyuncu önünü kapatmaya geldiğinde yeniden merkeze yöneliyor. Asıl dikkat çekici kısım bundan sonra geliyor. Bu kadar uzun bir top taşımanın ardından aksiyona gömülüp kendi başına devam etmek yerine ters taraftaki boşluğu fark ediyor. Yani burada gördüğümüz şey 3 oyuncudan çıkması değil, dribling boyunca çevresindeki resmi kaybetmemesini de görüyoruz. Sternberg'in hücumdaki etkisi sadece top ayağındayken ortaya çıkmıyor. Özellikle sol tarafta beklerken pasın kendisine gelmesini beklemek yerine savunmanın kısa süreli dengesizliğini fark ettiği anda boşluğa hareketleniyor. Burada önemli olan koşuların sürekli aynı şekilde gelmemesi. Forvet'in bağlantıya yaklaştığını görünce savunma arkasına çıktığı oluyor. Karşısındaki bek oyuncusunun bir anlık dalgınlığını kullanıp çizgi arkasındaki alanı kaptığı da. Uzak taraftan ceza sahasına yaptığı koşularda da topun nereye düşebileceğini önceden sezdiği anlar var. Bu yüzden Sternberg'in topsuz oyunu sadece hız meselesi değil. Asıl değer hareketin ne zaman başlaması gerektiğini hissetmesinde. Paslığa çıkmadan boşluğu seçebildiğinde savunmacıya reaksiyon vermesi için çok az zaman bırakıyor. Borussia Mönchengladbach altyapısından çıkmış olmak, profesyonel futbola hazır olmak anlamına gelmiyordu. Genk onu doğrudan A takım kulübesine koymak yerine Young Genk üzerinden profesyonel maçların içine soktu. Challenger Pro Lig'de yetişkin futboluna alışması, onun için altyapıyla üst seviye arasındaki geçiş basamağı oldu. Genk de Sternberg'in Gladbach'tan geldikten sonra Young Genk üzerinden yükseldiğini kendi kulüp geçmişinde özellikle vurguluyor. Sternberg'in futbolu kadar kimliği de iki ülke arasında şekillendi. Nijeryalı bir baba, Alman bir anne, Belçika'da yaşayan ve Almanya'da devam eden bir altyapı yolculuğu. Sonrasında yeniden Belçika'ya dönüp Genk'te profesyonel futbola adım attı. Türkiye'den izleyenler için bu hikayenin tanıdık iki bağlantısı da var. Kesitlerde de fark etmişsinizdir, bazı pozisyonlarda bugün Beşiktaş forması giyen Oh da var. Sternberg'in A takımda daha fazla sorumluluk almaya başladığı dönemin önemli bölümünde Genk'in teknik direktörü ise bugün Samsunspor'u çalıştıran Thorsten Fink'ti. Oh, Şubat 2026'da Genk'ten Beşiktaş'a geçti. Samsunspor'da Fink ile 27-28 sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yani Ajax ve Kulüp Brugge'un bugün takip ettiği oyuncunun yolu tek bir akademiden doğrudan vitrine çıkmadı. Gladbach'tan sonra Young Genk'te gerçek maçlarla şekillendi. Ardından A takımın içine yerleşti. Genk'in oyuncu geliştirme modelinin Sternberg'in kariyerindeki karşılığını burada oldukça net görebiliyoruz. 2025 yazında The Transfer Flow'un Sternberg için koyduğu asıl soru işareti yetenekten çok süreydi. Maçlarının önemli bölümünde oyuna sonradan ve kısa sürelerle girdiği için dakika başına üretiminin biraz şişmiş olabileceğini yazdılar. Asıl görmek istedikleri şey daha fazla ilk 11 olduğunda aynı etkiyi maçın daha büyük bölümüne taşıyıp taşıyamayacağıydı. Tam da bu sınavı vereceği sezonda ritmi iki kez kesildi. Önce kış döneminde yaşadığı kas sakatlığı onu uzun süre sahalardan uzak tuttu. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından geri döndü ve kısa süre sonra Gent karşısında ilk 11 başlayıp golünü attı. Sezonun son bölümünde ise bir kez daha fiziksel sorun yaşadı. Bu yüzden bugün Ajax ve Kulüp Brugge'ün ilgilendiği Sternberg'i tamamen doğrusal biçimde yükselen bir wonderkid gibi anlatmak tam doğru olmayabilir. Bir önceki sezon kısa sürelerde oyuna getirdiği üretimle dikkat çekmişti. Daha fazla sorumluluk alması beklenen dönemde ise iki ayrı kesinti yaşadı. Şimdi mesele yeteneğinin varlığından çok o yeteneği yeniden düzenli dakika ve ritim içinde gösterebilmesi. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda Ajax'ın Sternberg'i Mika Götze sonrası seçeneklerden biri olarak değerlendirmesi daha anlaşılır hale geliyor. Ama Sternberg için bu yaz devreye giren tek kulüp Ajax değil. Kulüp Brugge de onu Christos Zolis ayrılığından sonra sol taraf için düşündüğü oyunculardan biri olarak uzun süredir takip ediyor. Hatta Belçika'daki haberlerde taraflar arasındaki görüşmelerin ilerlediği ve oyuncuyla kişisel anlaşma bulunduğu da yazıldı. Bence iki kulübün aynı oyuncuya yönelmesinin görüntülerde bir karşılığı var. Sternberg sol taraftan birebirle şut üretebiliyor. Ama hücum ona geldiğinde tek çözümü bu değil. Ters tarafı bulabiliyor. Dar aralıktan pas çıkarabiliyor. Ve ceza sahası çevresinde hazırlayıcı rolüne geçebiliyor. Yani Götze ve Zolis için birebir kopya değil. Aynı bölgeye yaratıcı bir repertuar getiren farklı bir seçenek. Sternberg 2005 doğumlu ve şu anda 21 yaşında. 1.80 boyunda, sağ ayaklı ve ana pozisyonu sol kanat. Genk'le olan sözleşmesi de Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın son güncellemesinde piyasa değeri 4 milyon euro. 25-26 sezonunda bütün kulvarlarda 37 maçta forma giydi. Toplam 1574 dakika sahada kaldı. Bu sürede bir gol, 3 asist üretti. Skor katkısı tek başına baktığınızda çok yüksek görünmüyor. Ama Sternberg'in bu videoda gördüğümüz değerinin tamamı zaten gol ve asist rakamlarından gelmiyor. Çizgide adam eksiltebilmesi, iç koridora geldiğinde pas kalitesinin yükselmesi, topsuz koşuları ve ceza sahası çevresindeki teknik repertuarı aynı profilde birleştirebiliyor. Bu yüzden
21 yaşındaki Sternberg'de bugün gördüğümüz şey tamamlanmış bir hücumcu değil. Daha düzenli dakika ve ritim bulduğunda elindeki farklı araçları ne kadar yukarı taşıyabileceği merak edilen bir kanat oyuncusu. Benim fikrime gelirsek Sternberg'in Ajax'ın radarına girmesini anlayabiliyorum. Ama Ajax'ın Mika Götze sonrası listesinde yer alan bir diğer oyuncu da daha önce kanalda detaylı analiz ettiğimiz Oscar Spit'n-Nisater. Ben ikisi arasında Ajax için tercih yapacak olsam Oscar'ı bir adım öne koyarım. Daha patlayıcı olduğunu, ikili mücadelelerde teması daha iyi taşıdığını ve savunmacıya daha sert bir fiziksel tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Sternberg ise teknik kalite ve yaratıcılık tarafında bana göre Oscar'ın önünde. Sizce Ajax için daha doğru alternatif hangisi olurdu? Sternberg mi, Oscar mı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmanız, hype vermeniz ve kanala abone olmanız Scouting 35'in büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Kanalı daha doğrudan desteklemek isteyenler için katıl üyeliği de açık. Bu arada ilk üyemiz de geldi. Aynı zamanda benim de bir parçası olduğum Represent Bey kanal ekibinden ünsüz yorumcu Kaan, Scouting 35 destekçisi olarak aramıza katıldı. Kendisine buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Oscar analizini bitiriş ekranına bırakıyorum. Aynı zamanda geçen sezon Young Gang formasıyla alt ligdeki gelişimini çok severek takip ettiğim Vanamaker analizine ve transfer olan oyuncuları konuştuğumuz Scouting 35 arşivinden serisinin ilk bölümüne de buradan ulaşabilirsiniz. Buraya kadar vaktini ayıran, izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.